Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel yelpaze çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapımı oldukça basit olan bir çanta. Hemen kısaca malzeme bilgisini vereceğim. Hobby Club'ın koton makrame ipini kullandım. 2 adet aldım. Tanesi 250 gram. Uzunluğu 155 metre. 3,5 numara bir tığ kullandım. 2 tane ipimden kalan ipim bu. Bir de ortalama 14 santim çapında bir ahşap sap kullandım. Malzemeleriniz hazırsa hemen yapılışına geçebiliriz. Evet, motifimize 10 adet zincirle başlıyoruz. Hemen şöyle zincirimizin arka yüzünü çevirdiğinizde bakın şuralarda boğumlar var. Buralara batarak işlemimize başlayacağız. Hemen şurada ilmeğim var. İlmeğimin yanındaki ilk boğuma batarak işleme başlıyorum. Yanlışlıkla şu boğuma batarak başlamayalım lütfen. Hemen buradan batıyorum ve her boğumun tepesine birer adet sık iğne yaparak ilerliyorum. %100 koton bir ip olduğu için biraz sert. Dolayısıyla tığda kayma falan yapmıyor. Bu yüzden biraz zorlanabilirsiniz. Dilerseniz bebek yağı varsa evinizde tığınızın ucunu biraz yağlarsanız, çok az miktarda ama elinize de değmesin. Bu sefer tığ elinizden kayabilir. Bilginiz olsun. O şekilde daha rahat edebilirsiniz. Ben şu an kullanmadığım için biraz zorlanıyorum. Evet, sıramın sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi örgümün ters yüzünü çeviriyorum. Bakın burada da işleme başlayacağımız nokta, şurada ilmeğim var. Hemen yanı başında bakın ilmeğim var. Buraya batarak işleme başlayacağız. Yine yanlışlıkla bir sonrakine başlamayalım. Hemen bu noktaya girişimi yapıyorum. Bir adet sık iğnemi yaptım. Şimdi bunu her sıranın başlangıcında yapacağız. Bilginiz olsun. Bir adet sık iğne yapacağız. Daha sonra şurada bakın 2 ilmeğim var. Hemen şu sondaki tek kalan ilmeğime tekrar batıp bir adet yükselteceğim. Görmüş olduğunuz gibi hemen buraya da ilmek tutucumu yerleştireceğim. Şimdi başımı doladım. Bir boşluk bıraktım ve ikinci, pardon şu kamerayı bir düzenleyeyim. Bir boşluk bıraktım. İkinciye batıyorum ve buraya artık motifimi oluşturmaya başlıyorum. Motifim 2 adet ikili trabzan, 2 ara zincir ve aynı noktaya tekrar 2 adet ikili trabzan şeklinde ilerleyecek. Şimdi ben buraya 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 adet zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrar 2 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Evet, ilk motifimi yerleştirmiş oldum. Başımı doladım. Birinciye değil, ikinciye tekrar motifimi yerleştiriyorum. 1 2 adet ikili trabzan, 2 ara zincir, tekrar aynı noktaya 2 adet ikili trabzan. Motif dediğimde anlayın ki 2 adet ikili trabzan, 2 ara zincir ve aynı noktaya tekrar 2 adet ikili trabzan. Tekrar edip sizi sıkmak istemiyorum. Kısacası bu şekilde olacak. Şimdi başımı doladım. Tekrar bir boşluk bıraktım. Diğerine motifimi yerleştiriyorum. Ara zincirimi çektim. Tekrar aynı noktaya battım. Tekrar 2 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Bu bizim ilk sıramızdı. İlk sıramızı normal şekilde örmüş olduk. Şimdi başımı doladım. Hemen son ilmeğimin tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartacağım. Şu an tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir kere de çektim. Evet. Şimdi örgümün ters yüzünü çeviriyorum. Bakın dediğim gibi şunlara dikkat edin, son kez göstereceğim. Şuradan değil. Hemen dibindeki ilmekten başlatacağız. Bir adet sık iğnemi, dediğim gibi her satır başında örgü başında bunu yapacağız. Bir adet sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra son kalan ilmeğe tekrar batıp yükseltiyorum
Ve buraya tekrar ilmek tutucumu takacağım. Evet, hemen ilmek tutucumuzu takalım. Evet. Şimdi tekrar motiflerimi yerleştireceğim ve bu sıra benim arttırma sıram olacak. Bakın şurada 3 tane köşe noktam var. Bir de şurada aralarda 2 tane ara noktası var. Şimdi buraya 1, 2, 3, 2 ara noktayla toplamda 5 tane motif yerleştireceğim. Hemen ilk köşe noktamdan başlıyorum. 2 adet ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 adet ikili trabzan. Galiba ilmek tutucum düştü. Hemen onu yerleştireyim. Evet, ilk motifimizi yerleştirdik. Hemen dediğim gibi ara noktaya bakın, şurada bir ara noktası var. Buraya da tekrar motifimizi yerleştiriyoruz. İki adet ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Ve aynı noktaya tekrar 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Başımı doladım. Köşe noktama geldim. Tekrar motifimi yerleştiriyorum. İki zincir, tekrar 2 adet ikili trabzan aynı noktaya. Başımı doladım. Ara noktaya batıyorum. Motifimi yerleştiriyorum. Ben bu iple bugün çok fazla çalıştım. Ellerim artık su toplama noktasında. O yüzden örmekte biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın şimdiden. Tekrar köşe noktasına geldim. Tekrar 2 adet ikili trabzan. 2 ara zincir. Tekrar aynı noktaya 2 adet ikili trabzan. Evet, başımı doladım. İlmek tutucumu çıkarıyorum ve ilmek tutucumu çıkardığım noktaya, başımı doladıktan sonra çıkardığım noktaya batıyorum. Bir ilmek çekiyorum ve üçünü bir kere de alıyorum. İkinci sıramızda bu şekilde arttırmasını yaparak bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü sıramıza dönüyoruz. Hemen dibimdeki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğnemi yaptım. Daha sonra sondaki ilmeğimi aldım. Yükseltmemi yaptım. Ve buraya tekrar ilmek tutucumu takıyorum. Başımı doladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 adet köşe noktam var. Buralara motiflerimi sırasıyla yerleştiriyorum. Motifimiz neydi? 2 adet ikili trabzan, 2 ara zincir, tekrar 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu 5 köşeye motifimizi yerleştirip gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Başımı doluyorum. Hemen şunu çıkarıp çıkardığım noktaya batıyorum. 3 ilmeğimi bir kere de alıyorum. 4. sıraya geçtik. Hemen ilk sık iğnemi yapıyorum. Yükseltme işlemini yapıyorum. Hemen buraya ilmek tutucumu yerleştireceğim. Şimdi bu sıra arttırma sıramız olacak. Arttırma sıramızı ilkinde zaten aralarda boşluğumuz vardı. O şekilde halletmiştik. Şimdi burada da aslında boşluklarımız var ama burada yaparsak birazcık büzüşme olacak. O yüzden bunu biraz daha açmak istiyoruz. Burada bu aralara batarken farklı bir işlem yapacağız. Bu sıradan itibaren arttırmalarımız da bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu sırada olduğu gibi değil. Bilginiz olsun. O sadece ilk sıraya özgü bir arttırma modeliydi. Şimdi köşe noktamıza motifimizi yerleştiriyorum. Çok basit aslında, artırma sırası da hiç gözünüz korkutacak bir şey yok. 2 adet ikili trabzan, 2 ara zincir, tekrar 2 adet ikili trabzanımı yerleştirdim. Başımı doladım. Bakın şurada ara noktası var. Buraya şimdi 1 adet ikili trabzanım yapıyorum. 2 adet ara zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya
tekrar 2 adet ikili trabzanımı yaparak ara noktamı bir tık genişleterek oluşturmuş oldum. Şimdi sıramın sonuna kadar şu köşe noktalarıma motif grubumu yerleştireceğim. Ara noktaya 1 adet ikili trabzan, 2 ara zincir, tekrar aynı noktaya 1 adet ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Sıramızın sonuna kadar şimdi bu şekilde ilerleyelim. Köşe noktalarına dediğim gibi kesinlikle motif grubu, arttırma aramıza da arttırma grubu diyelim biz buna. 1 adet ikili trabzan, 2 ara zincir, aynı noktayı tekrar ikili trabzan şeklinde ilerleyelim. Sıramızı bitirdik. Hemen şuradan kurtulalım. Başımızı doladık. 3 ilmeğimi bir kere de çekiyorum. 4. sıramı bu şekilde artırma sıramızı yani bitirmiş olduk. Şimdi tersine dönüyorum. Sık iğne, 1 adet yükseltme, hemen son ilmeğe şunu da yerleştiriyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın şunlar arttırmalarımız oldu artık. Şunlar motif sıramızda, şunlar arttırma deliklerimizdi. Şimdi bunların hepsine birer adet hem ara boşluğa hem motif tepelerine bakın. Birer adet motifimizi yerleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Şu an bakın tam motif tepesindeyim. Hemen buraya motifimi yerleştiriyorum. Çok pardon. Şu an 5. sıramızdayız. 5. sıramız normal standart yazmışım ya deftere. O şekilde ilerleyecek. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Bakın motifimin tepesine bir adet yine motif grubumu yerleştirdim. Şimdi bakın arttırma grubundayım. 1 adet ikili trabzan, 2 zincir, 1 adet ikili trabzan yaptığımız boşluktayım. Hemen o boşluğa yine bir adet motif yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sıramın sonuna kadar her köşe grubuna ve her ara motif boşluğumuza diyeyim şu şekilde hepsine birer motif yerleştireceğiz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, 5. sıramızı da sonlandırdık. Hemen tersini çevirelim. Sık iğnemiz, bir adet yükseltmemiz. Ben normalde buralarda ilmek tutucu kullanmıyorum. Size kolaylık olması açısından gösteriyorum. Şimdi 6. sırada herhangi bir artırma işlemimiz yok. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 toplamda bu sırada 9 adet motifim var. Bakın. Bu sırada bu 9 motifin üzerine tekrar 9 adet motif yerleştireceğiz. Yanlışlıkla şu ara noktalara da fazladan motif falan ya da artırma falan yapmayın. Sadece kendini belli ediyor zaten. Şu köşelere sırasıyla birer adet motif yerleştirelim 6. sıramızda. Evet, artık 7. sıramıza geçebiliriz. Bu sırada artırma sırası yapacağız ve son artırmamız olacak. Bilginiz olsun. Ben sık iğnemi yükseltmemi yaparak hazırladım. Başımı doluyorum. Bakın görmüş olduğunuz motif köşeme geldim. Buraya bir adet motifimi yerleştireceğim. İki ara zincir, tekrar 2 adet ikili trabzan. Dediğim gibi bu sırada arttırma yapacağız. Başımı doladım. Ara noktaya bir adet ikili trabzan, 2 ara zincir, tekrar aynı noktaya bir adet ikili trabzan. Daha sonra köşe noktama bir motif, araya arttırma, motif arttırma, motif arttırma. Motif de neydi? 2 adet ikili trabzan, 2 ara zincir, 2 adet ikili trabzan. Ara noktama bir adet ikili trabzan, 2 adet zincir, tekrar aynı noktaya bir adet ikili trabzan
Tıpkı şurada olduğu gibi. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet. 7. sırayla son artırma sıramızı da bitirmiş olduk. 8. sıramızdayız. Burada görmüş olduğunuz köşe noktalarımızın her birine ve şurada arttırma yaptığımız boşluklar kendini belli ediyor zaten. Bunların her birine birer adet motifimizi işleyeceğiz. Bu sıradan sonra arttırmamız yok. Bilginiz olsun. Yapamadım. Hemen ilk köşe motifimin üzerine motifimi yerleştiriyorum. Evet, bakın şimdi arttırma yaptığım noktadayım. Şu aradayım. Köşe noktasına değilim. Hemen oraya da başımı doladıktan sonra bir adet ikili trabzan, pardon, arttırmaya gitti kafam. Köşe noktama motifimi yerleştirdikten sonra başımı doladım. Arttırma noktama geldim ve buraya bir adet motifimi yerleştiriyorum. Şimdi artık tüm köşe noktalarıma ve tüm arttırma yaptığım noktalara birer adet motifimi işleyerek bu sırayı devam ettireceğim. Bu sıra bizim 8. sıramız. Bu sıra bittikten sonra 9. sıraya geçtiğimizde sadece şu köşe noktalarına birer adet motif işleyerek devam edeceğiz. Artık ara noktalarla işimiz kalmadı. Çünkü 7. sırada arttırma işlemimizi tamamen bitirdik. Şimdi dediğim gibi bu sırada her köşe noktasına ve her arttırma aramıza birer adet motifimizi yerleştirelim. Bu sırada da yani bir üst sıraya çıktığımızda da zaten sadece köşe noktalarımız elimizde kalacak. Bu aralarda herhangi bir işlemimiz yok. Yani şu an biz 8. sıradayız. 9. sıradan itibaren toplamda ben 12 sıra olana kadar devam ettirdim. Siz daha büyük, daha küçük isterseniz artırıp azaltabilirsiniz sayıyı. Dediğim gibi 8. sırada artırma ve köşe noktalarıma motifimi çalışacağım. 9. sıra bunun üstü oluyor. Köşe noktalarına sadece çalışacağım. Ara noktalarda herhangi bir işlem yapmayacağım. 10. sırada da aynı şekilde köşelere, 11, 12'de de aynı şekilde sadece köşe noktalarına motif çalışarak devam ettireceğim. Son hali bakın şu şekilde olacak. Dediğim gibi sadece köşe noktalarına çalıştım. Son 5 sırada bakın ara noktalarına herhangi bir işlem yapmadım. Toplamda da 12 sıra yaptım. Dediğim gibi siz sayıyı artırıp azaltabilirsiniz. Ben 12 sıramı tamamladıktan sonra tekrar görüşelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi söylediğim sayı kadar ilerledim. Hemen şimdi şu az kapama işlemine geçeceğiz. Sıramın sonuna kadar geldim ben. Hemen bir zincir çekiyorum ve sırasıyla tüm ilmek tepelerime sıra boyunca birer adet sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi şu kısma kadar gelelim. Bu kısımda tekrar şurayı nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Hemen şu bağlantı noktasını birleştireceğim. Burada en son ilmek tepeme bir adet sık iğne yaptım. Burada da en baş ilmeğe bir adet sık iğne yapıyorum. Şöyle bir tık sıkılaştıracağım. Gördüğünüz gibi birleşmiş oldu. Şimdi devamında yine sırasıyla bütün ilmek tepelerime birer adet sık iğne yaparak şu sıkı şöyle göstereyim. Şurada zaten kendini bakın belli ediyor. Şuraya kadar balık sırtımız var. Şuradan sonra bozulmalar başlıyor. Şu balık sırtına kadar tekrar her ilmek tepesine sık iğne yaparak devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki parçamız da hazır. Şimdi hemen kenarlarının dikme işlemine geçebiliriz. Şimdi örgümüzün şöyle iç kısımları birbirine bakacak şekilde, yani düz kısımları dış kısımda kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu arada bu kısımda astarlama işlemini yaparsanız çok daha rahat edersiniz. Hani kumaşınızın üzerinize motifinizi koyduğunuzda 1 santim 1,5 santim fazladan kesip içe kıvırıp dikerseniz dediğim gibi bu aşamada çok rahat olacaktır. Kenarlarını diktikten sonra kalıp çıkarmanız biraz zorlaştırabilir işinizi, bilginiz olsun. Şimdi ben ipimle bir miktar
plastik iğnemi aldım. Hemen şurada en son motifimiz var. Bakın görüyorsunuz. Şurada en son motifimiz var. Şurada da zaten sık iğne yaptığımız kısım var. Şimdi bu en son motiften başlayacağız. Dilerseniz buralara ilmek tutucu takabilirsiniz. Bu arada dikimini yaparken şu ön balık sırtlarından değil, bakın. Şu arkadaki ilmekleri batacağız. Bilginiz olsun. Yani şunlara batacağız. Şu öndekileri almayacağız. Hemen şöyle ben içeriden bir iki parça ipimi yürüteyim sık olması açısından. Bunda da biraz zorlanacağız gibi. Şöyle gözükmeyecek şekilde 2-3 kere geçerseniz içerisinden, çünkü kalın bir ip olduğu için bağladığınızda kötü bir görüntü elde edebilirsiniz. Böyle birkaç kere alt üst yapmanız yeterli olacaktır. Şurayı bir tık bollaştıralım. Evet, zaten başlayacağımız noktaya da gelmiş olduk. Evet, hemen şu ipimizi keselim. Evet, şimdi dediğim gibi en son motifimin şu ikili trabzanındayım. Hemen şöyle arka noktasına batıyorum. Yine arkadaki motifim, burası ters yüzü. Yine bakın burada 2 tane trabzanım var. Yine ilkine batıyorum. Yine bakın dış kısımdakine batmadım. Öndeki parçamda olduğu gibi. Şöyle birleştirelim. Motifler zaten kendini belli ediyor. Kaydırma yapmayın siz, yine de dikkat edin. Şimdi sırasıyla girişimizi yapıyoruz. Dediğim gibi içte kalan kısımlardan dikiyorum, bakın. Şu öndeki parçam, içte kalan kısımlardan dikiyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde düzgün bir biçimde dikerek ilerleyeceğim. Çantamızın dikim işlemi bitti. Şöyle kenarını göstereyim. Gayet muntazam, düzgün duruyor. Şimdi hemen askı kısmına geçebiliriz. Askı kısmında ben ahşap askı kullandım. Sizin elinizde ne materyal varsa, metal askı olabilir, ahşap boncuk askı olabilir. Eğer rengi ipinize uymuyorsa mesela bunun tamamını kaplayarak da kullanabilirsiniz. Ben bunu bu ipe rengi yakıştırdığım için yarısını kaplayacağım. Ne demek istediğimi şimdi şöyle göstereceğim. Bakın şu şekilde kullanacağım. Çünkü bu renk dediğim gibi ipime yakıştırdım. Ama sizin elinizde materyalinizin rengi ipinizin rengine uymuyorsa tamamını kaplayarak da kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki mantığı hemen anlatacağım. Şurada birleştirme noktamız var. Görüyorsunuz, hani sık iğne yaparken birleştirmiştik. Burada küçük bir boşluk var. Ben hemen onun altını baz alarak şöyle şu ende ördüm. İlkini hazırladım ve bir miktarda ipimi bıraktım dikmek için. Şimdi sizinle ikinciyi nasıl kaplayacağınızı birlikte göreceğiz. Evet, askımın hemen içerisinden tığımı geçiriyorum. Hemen ipimi de başımı doladıktan sonra içerisinden şu şekilde geçireceğim. Şurayı düzeltelim. Bir miktar bırakacağım sağlam olması açısından. Hemen buraya sık iğnemi yerleştiriyorum. Şunu alttan dediğim gibi yürüteceğim. Şimdi yine askımın içerisinden geçiriyorum. İpimi alıyorum ve örüyorum. İçerisinden geçiriyorum. İpimi alıyorum ve örüyorum.
Farklı bir yöntem biliyorsanız onu da değerlendirebilirsiniz. Ben bu yöntemi kullandığım için bu şekilde yapacağım şu an. Şunları düzelteyim hemen. Çok bol tutmayın elinizi bu arada. Biraz sıkı tutarsanız daha iyi olacaktır. Gösterdiğim ölçüye gelene kadar öreceğim. Bir tanesini hazırlamıştım zaten. Bunu da onunla aynı miktar olana kadar ilerleteceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Askımız kalın olduğu için bizi biraz zorlayabilir. Dediğim gibi ince olsaydı tık 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 çok kısa halletmiş olurduk. Evet, bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar ilerleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben kaplama işlemimi tamamladım. Hemen şuraya ilmeğimi takayım. Bir miktar şöyle bırakarak ipimi kesiyorum ve ilmeğimi çekiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada ben bir tanesini diktim. Aynı şekilde diğerini dikeceğim. Diğerini dediğim gibi şuradaki birleşim noktasına şöyle konumlandıracağım. Diğeriyle eşit olması önemli. Dikkatli olun bu noktada. Evet. Hemen ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Evet. Şimdi tekrar kontrol edelim. Şöyle. Düzeltmelerimizi yaptıktan sonra hemen dikime başlayacağız. Bu kısımda dilerseniz aparatiflerle yani ilmek tutucularla destek alabilirsiniz. Hemen bakın ilmeğim ön tarafta. Gelişi güzel dikeceğiz. Sağlam olmasına özen gösterin. Çok fazla aralıklarla atlamayın. Şimdi ilk ilmeğimizi arkadan çıkarttık. Hemen şöyle 1-2 ilmek sonrasına arkadan gördüğünüz gibi batıyorum. Arkadan 1-2 ilmek aralıklı batabilirsiniz ama önden hemen yan tarafına batın ki hani şöyle ipiniz arada çok boşluklu kalıp kötü bir görüntü olmasın. Hem de daha sık olmuş olacaktır. Arada bir kontrol etmeyi unutmayın lütfen. Hemen bakın 2-3 ilmek sonrasını atladım. Hemen yanındakine girişimi yaptım. Öndeyken dediğim gibi hemen yan tarafına, arkadayken 2-3 sıra atlayabilirsiniz. Bu şekilde sapımız bitene kadar dikme işlemini gerçekleştirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi çantamızı bitirdik. Tıpkı bugün yap, yarın tak sloganı gibi oldu. Gerçekten çok basit bir model. Yarım günde halledebileceğiniz bir model. Çok da şık duruyor ayrıca. Yanına da zincirlerde kullanabilirsiniz. Şuraya isterseniz çıt çıt ya da farklı bir alternatif de aparatınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Çantamız bu kadardı. Memnun kaldıysanız, videomu beğendiyseniz, ürünümü beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdiden yapacak olan herkesin eline emeğine sağlık. Hoşça kalın.